Selamlar. Yine bugün Rahman suresinden bahsetmek istiyorum. Yani her surede zaten Rahman ve Rahim olanın Allah'ın adıyla dediği için yani her duada aslında her kelimede yani varoluş ve yaratıcı yani tek. Kaldığım yer neresiydi? En son 15'te bitirdim. 14'ü bitirdim pardon. Bugün 15'inde sure 15. sureden bahsetmek istiyorum. Cinleri de cinleri de dumansız olan saf bir ateşten yarattı Rahman. Sonra diyor ki 17. ayetinde o iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Aslında bu çok derin. Yani Zulkarneyn'le de alakalı. İki doğunun, iki batının Rabbi deyince şimdi yani biz geceyi gündüzün üstüne, gündüzü de gecenin üstüne sarıyoruz dediğine göre Allahu Teala şöyle bir şey anlayabiliriz. Yani biz her evrede yani bugünkü kavramla, insanların deyimiyle yani UFO'lar, uzaylılar dediğimiz olay yani zaten burada açık bir şekilde söylüyor Rahman suresinde. Yani Zülkarneyn de onlarla alakalı. Aslında her şey ana temel noktası düşmüş meleklere. Yani Hazreti İdris zamanına dönmemiz gerekiyor ki bunları daha net anlayabilebilelim. Yani iki doğunun iki batının Rabbi dediği yani bizim için gündüz batıyor. Onlar için gece yani e, enerji boyutundaki yaşayan metafizik varlıkları için onlar için gün başlıyor. Yani neden e, Kur'an'da özellikle gece çok daha dua edin dediği demelerinin sebebi bu. Yani insanlara en büyük sebebi de şu zaten insanlara e, peygamberlere her şey gökten indirildiği deniyor. Halbuki arada bir aracı var. Vahiy meleği. Bunu insanlar ayırt edemiyor. Yani her şey direkt Allah'tan geldiğini zannediyorlar. Yani yazıların tamamı vahiy meleği aracılığıyla peygamberlerimize bildirilmiştir. Bu en baştan en sona kadar e, genel en başa baktığın zaman Hazreti İdris'e döneyim. Onun zamanında e, Rabbim ona öyle bilgiler bahşetti ki yani vahiy meleği aracılığıyla yani bugünkü teknoloji dediğimiz teknoloji yani sıfır yani biz emekliyoruz adeta. Yani Atlantis diye bir kavram var, Muğtas diye bir kavram var. Bunların hiçbirisi boşa değil yani. Arkeologlar da çoğu yani e, biliyorlar. E, En son bir tane e, Wilhelm Wilhelm diye bir arkeologun genel şeylerine baktım, programlarına. Uzun zaman önceydi zannedersem. Yani çok da uzun da değil de e, genel ana temele baktığım zaman Mısır tarihi ana temel noktaya oluşuyor. Sonra ama Amerikan kıtasındaki olan piramitler, Asya'daki olan piramitler yani her yerde var dünyanın. Ve en son bu keşfedilen e, Türkiye'deki Göbekli Tepe. Orada da hep e, uzayla alakalı yıldızların ve burçların dizilimini anlatıyor. Ana nokta yine Hazreti İdris'e dayanıyor. Allahu Teala Hazreti İdris'e gökyüzü ilimini, yeryüzü ilimini, dünyanın nasıl işlediğini, dünyanın ana çekirdeğinden tutun, dünyanın varoluş sisteminin tamamını fiziksel olarak ve metafiziksel olarak Hazreti İdris'e böyle bir yetenek veriyor Allahu Teala. Yani zaten Kur'an'da da bahsedilen şuydu. E, O da iyi yani çok iyilerin arasından bir tanesidir. Yani göğe yükseltilen iki tane peygamber olduğuna göre biri Hazreti İdris, diğeri de Hazreti İsa'dır. Yani insanlar genel olarak en baştan başlayıp en sona kadar gitmemiz için böyle bazen karışık karışık olabiliyor. Aslında karışık değil de biz neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğimiz için karıştırmaya başlıyoruz. Problem de buradan kaynaklanıyor zaten. Ee, Yıllarca neyi doğru neyi yanlış tereddütünde kaldığımız için kararsızlıklarımız da bundan kaynaklanıyor.
ne kadar çok kararsız kaldığımız sürece kendi hayatımızı mahvediyoruz. Bu yüzden de kararsızlıktan vazgeçmemiz lazım. Ki hatalı bile olmuş olsa deneyin, yapın, en azından sonucunu görün. Hatalıysa bırakırsınız, tekrardan başka bir yol çizersiniz kendinize. Kimse bu dünyadan sütte çıkmış ak kaşık değil. Mükemmel diye bir kavram yok zaten. Mükemmelliyet kavramı, yani çoğu insanda ben bunu fark ediyorum. Bir şey yapacaksam en iyisini yapayım, en iyisi olsun. Yani şu şekilde düşünüyor. Ben dine başlayacaksam işte şunu şöyle yapayım. Onunla alakalı bir şey yok yani. Dini dört dörtlük yapma diye bir kavram da yok. Eğer ki sen dört dörtlük yapıyorsan zaten hiçbir şey yapmıyorsun demektir. Ki e, mantıken düşündüğün zaman neden af dileyeceksin ki? Neden özür dileyeceksin ki? Hatalarını af diletmek için neden dua edeceksin ki? Eğer ki dört dörtlük yapıyorsan. Sen dört dörtlük yapıyorsan zaten bu dünyada işin ne? Yani metafizik boyutuna geçmen lazım ya da diğer boyutlara. Yani bir anlam yükleme, yani dört dörtlüğe bir anlam yüklemeyin. En büyük problem de buradan kaynaklanıyor zaten. Herkesteki kavram işte bugün dinle bilmem ne bilmem ne. Hiç kimse de hata aramayın. İnsanların yaptıklarına bakmayın. Sadece kendi yaptıklarınıza bakın. Yani siz insanlardan sorumlusunuz. Tamam, bir nebze kadar da ortalamaya baktığınız zaman yine %90 kendi hayatınızdan mesulsünüzdür. Geri kalan %10 diğer insanlara e, iyi, hoşgörü, güzel, sevgi dolu bir mesuliyetiniz var. Kötülük yaparsanız da kendinize yaparsınız zaten. E, işte şeytan çıkacak, yok şu çıkacak, yok bu çıkacak. Ya zaten şeytanın zaman diye bir kavramı yok. Yani bizim boyutumuzda, dünyadaki bu. Yani o da bizim boyutumuzda yaşıyor da onun aradaki boyut farkından dolayı hız bakımına göre hesap ettiğin zaman o ışık hızında yaşayan bir varlık. Biz yani fizik, yani atomların birleşiminden oluşan ağır bir maddeyiz. Yani biz emeklemiyoruz bile, duruyoruz onun hareket etmesine göre. Yani hiç hareket etmiyoruz bile. Yani bu derece, bunun bizi etkilemesi de çok doğal yani. Beynimize girip çıkması, e, nasıl söyleyeyim? Yani bir insanın düşünme hızıyla o belki de 10 bin kişinin beynine girip çıkabiliyor. O derece hız var yani. Hesap ettiğin zaman saniyenin onda birini hesap ettiğin zaman yani bir saniye dediğin bir saniyede 70 defa dünyanın etrafında dolaşıyorsa ışık hızı ortalama, yani ne derece hızlı olduğunu düşünün. Bu şekilde bir sadece örnek olarak veriyorum. Yani şeytanı başka bir şeyde aramayın. İnsanlar şeytanlaşıyor. Problem de buradan kaynaklanıyor zaten. Şeytanlaşmamak için de birinci kötülüğü kafanızdan silmeye çalışın ki yani silmediğiniz sürece kendi hayatınızı mahvedersiniz. Çünkü döngü diye bir kavram vardı. Yani hiçbir şey boşuna ve sebepsiz yaratılmamıştır. O döngüyü bozarsanız kendi hayatınızı bozarsınız. Birine kötülük yaptığını zannedersiniz. Halbuki misliyle, 10 misliyle sana döner. Yani her şey, yani örnek veriyorum, bir faturan var, gününde 1 liralık faturanı ödemiyorsun. Sonra beklediğin sürece faiz de işliyor, bilmem neyse katma değeri. Sonra 1 lira oluyor sana 10 lira. Yani bu şekilde düşün. Bir yerde bir kötülük yaptığın zaman o sana tekrarıyla döner. Yani misliyle döner. Hiçbir şey boşa değil. Yani enerjilerden bahsettiğim zaman Adem'den bu yana gelen atom molekülleri bugün, yani benim bedenimde de var, herkesin bedeninde de var. Değişen hiçbir şey yok. Yani bugün yediğimiz yemekler daha o zamandan gelen moleküllerle bu zamanki moleküller aynı olduğuna göre yani yani istediğimiz kadar ne yaparsak yapalım hiçbir şey değişmez. E, şunu da şöyle bir bakış açısı bakarsanız, yani o şu şekilde yok olacak, yok buzullar eziyor, yok bilmem ne. Bunlar sadece bizim kendi kafamızı uyuşturmak için, belki de farklı bir sona hazırlamak için. Halbuki tarihi araştırdığımızda e, neden hiç kimse Antarktika'yı araştırmıyor? Herkes yani Mısır, orası, burası, e, Kuzey Kutbu, nedense hiç kimse Güney Kutbu'na inmiyor. Orada farklı bir şey mi var acaba ki hiç kimse Güney Kutbu'na inmiyor. Herkes Kuzey Kutbu'na çıkıyor.
Problem de burada. Yani baktığın zaman belki e, farklı enerji boyutları da var orada. Olabilir, olmayabilir diyemem. Çünkü yani bugün uzaylı dediğimiz konular da zaten bizim Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cinler tayfasından. Yani bunların bazıları fizik boyutuna yani insan gibi beden boyutuna da geçebiliyor. Bazıları geçemiyor. Bazıları eşyaları hareket ettiriyor, bazıları ettiremiyor. Yani mantıken düşündüğünüz zaman onlar enerji boyutunda yaşadığı için onların düşündüğü teknolojiyi bir hayal edin. Bir yani insanoğlunun teknolojisi bile Nuh'tan önce ne derece üst seviyedeydi ki yani bir de onlar her maddenin ne olduğunun farkında oldukları için çok daha hızlı bir şekilde hızlı teknolojiye ulaşabiliyorlar. Örnek olarak bakarsan Hazreti Süleyman zamanında bunların hepsi tüm metafizik varlıkları emrine verilmişti. Ve isteseler de istemeseler de onun sözünden çıkamıyorlardı. İstediği yani o zamandan beri zaten tüm hepsi e, yani doğruluğa isteyerek veya istemeyerek bir şekilde geliyorlardı. Yani yapmak zorundalardı. Öyle bir yetki verdiydi Allahu Teala Hazreti Süleyman'a. Yani e, ondan sonra şu ayete de geçeyim. Deniz O denizin diyor her ikisinde de inci ve merdan taneleri. Neden her ikisinde? Neden tek demiyor? Yani dünyaya baktığın zaman biz tek olarak görüyoruz. Sadece metafizik olarak. Peki fizik ötesinde de başka bir deniz daha var demek ki. Yani bunu algılamak lazım. İki dünya yani iki batının iki doğunun da Rabbi odur dediğine göre Allahu Teala yani Allah yani bunu derin bir şekilde araştırmamız lazım. Yani tabii kapasitemiz algıladığı kadar. Hiçbir şey boşa değil. Yani Zulkarneyn setti çektiğinde e, yani demir ve bakır e, ve bunları eritip birbirine karıştırdığı zaman demir mesela vücudunuzda demir olmadığı zaman yani insan biter resmen. Kevgire dönersiniz. Ee, yani çünkü demir bunları ağırlaştırıyor. Enerjiyi çeker demir. Ağırlaştırır. Yani hızlı hareket edemediği için yani bugünkü Nikola Tesla'nın bu bobini yaptığı sarmal bobini yaptığında demirden dolayı zaten akımlar birbirine yani her şey birbirinin denge ve tamamlığı bakır, demir, mıknatıs, iletken maddeleri ve sarmal olması yani döngü olması yine her şeyi döngüye bağlıyor. Yani bu galaksiye baktığın zaman biz Samanyolu galaksi yani bizim deyimizle Samanyolu galaksisi diyoruz da ne kadar doğru ne kadar yanlış onu da Allah bilir. O sarmanın içinde yani bizim galaksimiz bile dönüyor. O güneş bu şekilde gittiği için gezegenlerimiz de onun peşinden takılıp dönerek gidiyor. Gezegenlerimiz de dönüyor ama biz bunun e, farkında bile değiliz. Samanyolu böyle dönüyor. Onun içinde de bizim dünyamız bu şekilde çevresel bir şekilde dönerek çünkü kara deliğin etrafında döndüğü için o ötekilerini çekiyor, o ötekilerini çekiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz evreni çarşaf gibi yaydık dediği ve çarşaf gibi toplayacağımız dediği kavram da bu. Yani ne zaman ki güneş tersinden doğacaksa kara delik tersine doğru dönmeye başladığı zaman e, yani son gelmiştir. Olay her şey tersine dönecek bu sefer. Algılamamız çok farklı olacak ve hiçbir şeyin bir anlamı kalmayacak. Yani farkına varmak lazım bazı şeylerin. Yani çok da açık söylemeye çalışıyorum ki anlayasınız. Sonraki diğeri yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Bu bir gerçek gerçekten. Yani baktığınız zaman ömrümüz 100 seneyi bulmuyor. Maksimum yaşasa yani dünyanın en zenginleri bile bir tanesi 7-6 tane kalp değiştirdi yaşadığı 102 sene. O da gitti. Kimseye kalmadığına göre yani sultan yani dedim Hazreti Süleyman'a kalmamış ki bu dünya, tüm dünya batısıyla doğusuyla o hükümdar olmuş. Yani sana bana mı kalacak veya dünyanın istediği kadar para zengin olsun ona mı kalacak? Hiç kimseye hiçbir şey. Yani zannediyorlar ki uzay mekiğine binip de başka gezegene gideceğiz. Orada hayat bulacağız. Ya sana o fırsatı verecek olan var mı ki? Yani zamanı gelince her şey bir anda yok olup gidecek yani süpernova dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyorsa bum,
Bir anda yani şöyle bir şey vardı. Bir tane fıkra şeydi. Bir stand-upçı da duydumdu. Diyor o nedendir diyor. Pamuktandır diyor. O aydınlanma pamuktan kaynaklanıyor. Belki ondan da olabilir. Yani iyi düşünmemiz lazım ki iyi aydınlanalım. Sonra pamuktan öncesini düşünelim. Pamuktan önce yırtalım ki pamuktan sonra rahat edelim. Aklımızı başımıza toparlamadığımız sürece ne gelirse başımıza kendi yaptıklarımızdan geliyor. Yani bunu iyi düşünelim, kötü düşünmeyelim. Ne kadar kötü düşünürsek her zaman kötülüğü etrafımıza çekeriz. Kötülüğü etrafımıza çektiğimiz sürece de bu sefer belirli bir zaman sonra hayatlarımızı mahvetmeye başlıyoruz. Öncelikle kendi ailenle problemlerin başlıyor, babanla problemlerin başlıyor. Yani her şeye, yani hiç kimseyle, ailenle, uzaktan akrabalarınla, herkesle yani iyi çerçevesinde bakmamız lazım. Bu ailemiz bu dünyaya gelmeden önce ruh halindeyken kendi ailemizi kendimiz seçiyoruz zaten. Rahme düşmeden önce ailemizi biz kendimiz belirliyoruz. Orada görüyoruz ve sonra doğunca hiçbir şey hatırlamamız çok normal. Zaten sıfırdan tekrardan bir hayata yani bir çok kısa bir döngü için yani bir sınava tabisin. Yani 100 sene dediğimiz yani zaman ışık hızında bile hesap ettiğin zaman yani ortalama 1,5 dakika tutuyor ya da tutmuyor. Yani ne diyeyim ya var ya da yok yani yok bir saniye de diyebilirim. Zamanını tam hesaplamadım. Yani o ışık hızında bile hesap ettiğin zaman zamanımız o kadar dar ki biz de zannediyoruz 100 sene. Oo! Ya 100 sene dediğiniz hiçbir şey değil. Yani ben bakıyorum yani 18'inden sonra ne çabuk geçtiğini zamanın hiçbir zaman için hatırlamadım. Ah şunu yapayım, ah şuraya gideyim, ah şunu göremedim, ah şunu edemedim, şunu yapamadım, bunu yapamadım. Sonra bir baktım yaptıklarım da çok oldu. Yani çok şükür ki belki de bu şekilde olması benim için daha iyiydi. Yani istediğim çok farklı şeyler oldu ama onların tam tersi oldu bazen. Bazen çok daha farklı bir şey plan ettim. Yani insanız sonuçta nefsimiz var, açgözlülük işte. Ama şunu fark ettim kendi hayatım boyunca. Kıskançlığım da oldu, olmadı değil. Bu kıskançlığımı yenene kadar yani ben şunu fark ettim. Ne zaman ki kıskançlığınızı yendiğiniz sürece bu hayatta dünyaya bakış açınız ve huzurlu olmak istiyorsanız önce kıskançlığınızı yenin. Yani kibirinizi. Yani şeytanın kibirini yenemediği gibi nasıl aşağı düştüyse aşağıların aşağısına biz de aşağıların aşağısındayız şu anda. Yani kibirimizi yenemediğimiz sürece daha da aşağı düşeceğiz. O yüzden önce kibirinizi yenmekten başlayın. Büyüklük sadece Allah'a mahsustur. Yani geri kalan hiç kimse hiçbir şeyde büyük değildir. Ya baktığın zaman bir kum tanesi kadarız dünyanın içinde. Evrenin içinde dünya bir kum tanesi kadar bile yok. Daha belki küçük. Yani hesap ettiğin zaman aşağıların aşağısı yani küçücük küçücük küçücük. Yani insan kendi bedeninin dışındaki ruh halinin büyüklüğünün farkına varsa koskoca bir evren olduğunu bir anlayabilse zaten belki de olmaması da bir hayır vardır. Allah herkese onu nasip ettiği zaman insanlar bu sefer dünyayı yok eder tekrardan başka bir kavim yaratır yani tekrar sınav yani her şey aslında sınav. Ben Hazreti Adem'i daha e, cennetteyken sınava tuttu ki bizi dünyada sınava tutması çok doğal. Yani oradaki yasak meyve dediğimiz olay çok farklı bir şey. Meyve de değil de yani orada bile sınava tutup o sınavı Hazreti Adem ilk babamız yani ilk cennetteki babamız yani bunu o sınavı geçemediyse yani biz burada yani çok normal. O yüzden mümkün olduğunca her şeyden af dileyip herkesten özür dileyip yani Allah'tan şükredip Allah'tan yardım isteyip de doğru yolunuzu bulun. Yani bu yapacaklarınız veya yapmayacaklarınız yani hiçbir şey için geç değildir. Yani hiçbir şey dört dörtlük değil. Hiçbir şeyi dört dörtlük yapmaya çalışmayın. Dört dörtlük yapamazsınız zaten. Öyle bir insanoğluna kapasite verilmemiştir. Onu ne zaman ki alim dediğimiz ya da çok bilgili olduğumuz zaman yani bugün baktığın zaman çoğu insan bazıları atom parçalıyor bilmem ne yapıyor belirli bir fizik boyutuna geliyor. Halbuki geldiğini zannediyor. Daha yok hiçbir şey yaptığı bile yok yani ona göre sorarsan o dünyaları parçalamış. Yani çok profesörler görüyorum da hepsi yani ne diyeyim hiçbir şeye kimseye de bir şey demeye gerek yok. Herkesin bilgisi kendinedir. Herkese saygı duyuyorum. İyi akşamlar.